başarılı kadın girişimcilerinden birinin yanındayız. Hande Çilingir. Hande Çilingir tam 7 yıl önce kurdu şirketini arkadaşlarıyla birlikte. Ve tam 7 yılda 47 milyon dolarlık bir yatırım aldı. ...26 ülkeye yazılım ihraç ediyor. Hande'cim seni gördüğüme yine çok memnunum. Ben de. Başarılarını uzun zamandan beri takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ve hep böyle katlanarak büyüdünüz. Pandemide bile büyüdünüz. Harika işler başarıyorsun. Ama ben şimdi böyle çok eskilere ilk önce götüreceğim seni. Hande Çilingir nerede okudu, nasıl doğdu, nasıl bir ailede büyüdü? Bize onları ilk önce bir anlatabilir misin? Tabii ki. Çok mütevazi bir Anadolu ailesinin aslında kızıyım. Annem ev hanımı, babam da elektrik zabiti olarak çalışıyordu. Ablam onların aslında tam istediği gibi bir meslek sahibi oldu, doktor oldu. Benim işimi tabii ki onlar için tanımlamak zor. Girişimciyi Türkiye'de tanımlamak, ne olduğunu anlatmak birazcık sıkıntılı ama onlar da zaman içerisinde hem kurduğumuz işlerin geldiği yerler itibariyle umarım ki yaptıklarımızla gurur duyuyorlar. Bursa'da okudum. Anadolu Lisesi'nde. Daha sonrasında üniversiteyi London School of Economics'te Londra Ekonomi Üniversitesi'nde okudum. Sonra hem Londra'da çalışma deneyimi hem Türkiye'de uluslararası şirketlerde çalışma deneyimi. Arkasından dünyada biraz daha yükselen ekonomilerde üzerinde çalışabilmek için Çince öğrenme dönemi ve Çin'de master yapma dönemim başladı. Sonrasında Çin'de çalışmaya başladım. Çin'de... Herkes, şunu sormam lazım. Yani herkes Tabii. bir şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya giderken sen Çin'e gitmişsin. Evet. Ve onu merak ediyorum, ona nasıl karar verdiğini. Ama bir de yani burslu mu okudun yoksa bütün bu kapıları açmak nasıl mümkün oldu hayatında? Evet. Onu da merak ediyoruz. Gençlere ilham vermek için birazcık Tabii, da sormak istiyorum. Çin'i seçmemizin en önemli sebebi, aslında benim seçmemin en önemli sebebi şu. Zaten arkadaşlarımın birçoğu İngiltere'de işte büyük kuruluşlarda, finans tarafında ya da işte akademi tarafında çalışmaya başladılar. Zaten onlardan çok vardı. Amerika tarafına master'a ya da doktoraya gidenler oldu. Bana yükselen ekonomilerde ya da onların üzerine bir şey yapmak, daha fark yaratmak gibi geldi. Çünkü dünyaya baktığınız zaman özellikle bridge ülkeleri dediğimiz bu Brezilya, Çin, Hindistan, bu ülkelerin dillerini bilmek, onların kültürlerini öğrenmek hem onlarla iş yapabilmeyi kolaylaştırırken aynı zamanda dünyanın geleceğini en üst seviyede etkileyecek ülkeler olduğundan onlarla çalışabilmenin bir farklılık yaratacağını düşündüm. Dolayısıyla Çin'i seçtim. Evet, burslu okudum. Zaten öyle bir aileden, yani orta halli diyebileceğimiz bir aileden gelip burslu okumasak herhalde bu dönemlere gelemezdik. Burslu okumayı tercih ettiğim için ya da belki çok başarılı olduğum için değil ama burslu okumak zorunda olduğum için burslu okudum. Tabii bizim biraz daha böyle zor hayatlarımız oldu o anlamda. İşte babam mesela bizi okutmak için emeklilikten sonra işte evlere tamire gitmeye devam etti uzun bir süre. Dolayısıyla zaten bizim bir yere burslu gitmekten başka bir opsiyonumuz çok fazla yoktu. Dolayısıyla evet, böyle devam etti. Ben buradan babanı tebrik ediyorum. Çünkü 2 kızı var sanıyorum, evet, değil mi? 2 kızının eğitimi için inanılmaz bir şekilde, özverili şekilde çalışmaya devam etmiş ve hep sizin ayaklarınız üzerinde durmanız için elinden gelen her şeyi de yapmış. Aynen, sağ olsunlar öyle yaptılar, aynen. Çin hikayesinde de tabii ki bir ülke değiştirmek demek, başka bir ülkeye gitmek, hele ki 2007-2008 yıllarında dünya bu kadar globalleşmemişken, smart telefonlar hayatımızda bu kadar yokken, genç bir öğrenci olarak Çin'e gitmek, bir kız öğrenci olarak Çin'e gitmek çok zor. Bunun yanında ülke değiştirmek demek, tatların değişmesi demek, kokuların değişmesi demek, insanların değişmesi demek ve Çinceyi de o zaman tabii çok iyi bilmiyorum, henüz daha başlangıç seviyesinde. Ve Çin'in de çok değişik özellikleri var. Mesela Mao zamanında Şangay'ı ikiye bölen nehrin üstüne kalorifer sistemle döşetirken, kutuplara yakın ve soğuk olduğu için altına döşetmiyor. Mesela Şangay'da kalorifer sistemleri yok. Hani çok üşüyorsunuz, İstanbul gibi bir iklimde kışın, ısınmadığı için iç mekanlar. Çok zor. Benim bazen ömrümün en uzun ama bazen de ömrümün en farklı deneyimlerini olduğunu düşündüğüm ve inandığım bir dönem geçirdim orada. Önce master, daha sonra daha da soğuk bir yere gittim. Çünkü
Çin'deki iş yapma kültürünü öğrenmenin en önemli yollarından bir tanesi orada çalışmaktı. Herkesin, her başarılı insanın geçmişte bakarsanız orada muhakkak yaşadığı çok fazla zorluk vardır. O zorluklar karşısında durması aslında onu biraz daha başarılı bir insan yapmıştır. Hani çok güzel bir söz var ya, zor zamanlar güçlü insanlar yaratır diye. İşte o zor zamanlar güçlü insanlar da bence diğer insanlar için iyi zamanlar, işte iyi girişimler, iyi organizasyonlar yaratıyor diye umut ediyorum. Daha sonra Türkiye'ye geri döndüm. LSE'den de bir arkadaşımın da o dönem yine yükselen bir ekonomide Rusya'da kariyerine devam ediyordu ve beraber ilk işimizi kurmaya karar verdik. Ancak o insider değildi. İsterseniz ben burada durayım. Sizin buraya kadar bir sorunuz varsa onu alayım. Şöyle bir şey var, herhalde bu insanlar da birbirini çekiyorlar. Diğer arkadaşın da öyle bir insan ve yollarınız çakışıyor. Ve ilk sizin girişimcilik deneyiminize geliyor değil mi? O insanlar neden birbirini çekiyor? Ben onu da söyleyeyim. Hatta bana çok bu soru geliyor. İşte girişimlerde sizce öncelikle fikir mi önemlidir yoksa işte takım mı önemlidir? Tabii ki hepsi çok önemli ama çoğu zaman fikrin tamamen olmadığı durumlarda bile yatırım alabiliyorsunuz. Çünkü ekibi gördükleri zaman o inancı ve oradaki işte potansiyeli gördüğü zaman yatırımcılar yatırım yapmaya fikri bile anlamadan ikna olabiliyor. İnsanların hayatta hani derler ya, insan hayatında 2 tane önemli bir gün vardır. Birincisi doğduğu gün, bir de neden doğduğunu keşfettiği gün. Neden doğduğunu keşfettiğimiz zaman aslında şunu görüyoruz biz, özellikle girişimcilerde bu çok var. Kendinden daha anlamlı bir şeye hizmet edebilme amacı var. Dünyada varoluş sebebi bu. İşte o kişiler aslında dünyada kendinden daha anlamlı bir şeye hizmet edebilme duygularına sahip insanlar zaten birbirini buldukları zaman zor bırakıyorlar. Çünkü o insanlar çok fazla olmayabiliyor. Biz de bence Serhat'la bunu hissettik ve dolayısıyla beraber bir şey yapmaya karar verdik. Bence çok güzel bir birliktelik olmuş. Ondan da bir sinerji ortaya çıktı. Aynen öyle. Ama biraz önce söylediği şey benim de çok dikkatimi çekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Özellikle melek yatırımcıları dinlerken yaşıyorum. Yani geliyor gençler, bir şeyler anlatıyorlar, dosya getiriyorlar. Hiçbir şey anlamıyoruz diyorlar. Yani o hiçbir şey anlamamak olayı var. Ama yatırım yapıyorlar. Evet. Çünkü güveniyorlar. Ya bu gençler herhalde buna o kadar çok inanıyorlar ve her şeylerini buna vermişler. Buradan bir şey çıkar diye düşünüyorlar. Ama tabii bunu düşünen insan sayısının Türkiye'de çok fazla olmadığını da biliyorum. Olanların da neler yaşadıklarını da tahmin edebiliyorum. Ama burası çok önemli. Kesinlikle. O yüzden şimdi sana şunu soracağım. Tabii. Biz burada bugün insider odaklıyız ve insider'ın geldiği nokta gerçekten hepimizi çok heyecanlandırıyor. Burada ben gezerken de onu hissettim. Bu genç arkadaşların arasında olmak bile bize de heyecan veriyor. O yüzden insider ne yapıyor ve bana bunu insider gençlere anlatır gibi değil de anneannene, babaannene anlatıyor gibi anlatır mısın? Evet. Şimdi internet üzerinden alışveriş yapma oranı son yıllarda çok fazla arttı. İnternet üzerinden işte giriş yaptığınız zaman herhangi bir siteye ya da bir alışveriş sitesine alışveriş yaparken gösterdiğiniz bir takım davranışlar var. İşte diyelim ki başka bir ürünlere bakıyorsunuz, bir üründen bir ürüne geçiyorsunuz. İşte her sayfada belli bir kalma oranınız var. İlgilendiğiniz ürünler var, ilgilenmediğiniz ürünler var. Satın aldığınız ya da almadığınız ürünler var. İşte biz tüm bu kullanıcı davranışlarını, yani bir sitenin içerisinde ya da bir mobil aplikasyonun içerisinde kullanıcıların davranışlarını anlayıp bunları anladığımız bu davranışları bir araya getirip kodlamayla, makine öğrenimiyle, yapay zeka ile birlikte bu davranışlardan tahminlemeler yapıyoruz. Diyoruz ki bu kişinin cinsiyeti şu, bu kişinin gelir seviyesi şu, bu kişinin işte muhtemelen beğendiği ürünler bunlar. Bunların hepsini bir araya getirip anlamlı sonuçlar çıkartan ve aksiyon aldıran sitelere bir platform Insider ve tamamen makine öğrenimi, yapay zeka, hani bu 4. sanayi devriminin aslında en önemli etmenlerinden olan bu iki teknoloji üzerine kurulu bir yazılım diyebiliriz Insider. Mesela benim gibi birisinin işte bir kızının olduğunu, bir köpeğinin olduğunu benim davranışlarımdan çok iyi biliyorsunuz ve bana o yüzden de işte köpek mamasıyla ilgili bir yığın kampanyalar geliyor. İşte kızımın yaş grubuna göre bilgiler geliyor. Aslında burada çok daha akıllı bir teknoloji çalışıyor. Belki bunu şeyle karıştırmamak lazım. Hani bazen herhangi bir gazete okurken sağda daha önce gezdiğiniz ürünleri görürsünüz ya. Biz tamamen sitenin ya da aplikasyonun içerisinde çalışıyoruz. Siz onu hatta fark etmiyorsunuz bile. Çünkü sizin orada gördüğünüz içerikle, sizin orada gördüğünüz sayfayla başka bir kişinin gördüğü içerik ve sayfa biri olmuyor. Yani bir site dışında daha önce baktığınız ürünleri size gösterme gibi reklam işi değil de sitenin kendi içerisinde kişiselleştirme yapıyoruz. Mottomuz şu: her bir kullanıcıya özel, her bir kişiye özel web sitesi aslında yaratıyoruz. Süper. Ve bunu yaparken de o sitenin, beraber çalıştığımız sitenin yazılımcılarına sıfır yük getirerek yapıyoruz. En güzel tarafı bu. Kodlamaya ihtiyaç yok. Sadece teknolojinin kendisi bunu yapıyor.
Bunu şimdi ben büyük annelere, büyük babalara anlatıyorum ya. Evet. Mesela o diyelim semt pazarına gitti. Evet. Onu bir semt pazarına çıkaralım. Siz Tamam. onun tüketiciler ve satıcılarla arasındaki ilişkiyi düşünerek bana bir insider'ın yaptığını anlatabilir misiniz? Biraz zor bir anlatış olacak ama deneyeyim. Sebze satan ve yeşil sebzeler satan, hani salata malzemeleri diyelim, marul, maydanoz satan birisi geldiğiniz zaman maydanozu iri yapraklı mı seviyorsunuz, ince yapraklı mı, yoksa daha fazla şey mi tüketiyorsunuz, roka mı tüketiyorsunuz, yoksa başka bir şey mi tüketiyorsunuz? Bunları bildiği için size direkt ona özel, rafın en önünde ona özel ürünleri hemen koyup size onu yönlendirmesi olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hem daha hızlı bir şekilde kullanıcı alışverişini yapıyor. Çünkü istediği ve tercih ettiği ürünler var. Hem de aynı zamanda memnun da kalıyor çünkü o tercihlerini orada görüyor olması. Hem de aynı zamanda bunların hepsi yapılırken daha az maliyetli oluyor. Çünkü onu bütün ürünleri teker teker önermektense siz en uygun ürünü önerdiğinizden siz de kendi tarafınızda, satıcıda zaman kazanmış oluyor ve en önemlisi müşteriyle satıcı arasında duygusal bir bağ oluşuyor. Beni tanıyor, benim için hazırlandı diye düşünüyor ve onu aslında takip etmeye her yerde, her zaman devam ediyor ve bu büyük bir alışkanlık oluyor. Şimdi siz 7. yıldasınız ve tam 26 ülke oldu. Evet, oldu. Bu 26 ülkede maşallah diyeceğim. Çok yaygın çünkü bir tarafta Avustralya var, Amerika var, Avrupa var. Bunu nasıl sağladınız? Yani nasıl bu müşteri ağına sahip olabildiniz? Ve pandemide birçok şirket aslında birçok zorluk yaşadı. Siz bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz? Evet. Şimdi 26 ülkeye nasıl ulaştık? Tabii önceleri ilk gittiğimizde ve onu biraz öyle tanımlıyorum. Biraz böyle şey derler ya, hani iman gücü, ilk gittik, aldık yanımıza çantamızı, satmaya çalıştık. Endeavor çok yardımcı oldu ilk kontakları bulmak için. Yani tamamen orada işte Türk'ün gücünü mü desem, heyecanımız desem, gençliğimizi mi desem aynen kullandık ve ilk müşterilerimizi elde ettik. Ondan sonra zaten biraz daha o müşterilerin mutlu olması diğerlerini referans olarak getirdi. Yani ya da mesela hep çalıştığımız markalar global markalar olduğu için örneğin X markasıyla Singapur'da çalışıyorsak onlar bize Japonya ofislerini önerdi. Japonya ofisi de tabii Singapur'daki başarından kaynaklı o global marka Japonya'da çalışmaya başladık gibi. Tabii o ilk 5-10 account, ilk 5-10 müşteri geldikten sonra gerisi biraz daha çorap söküğü gibi geldi ama şunu söylemem lazım. Mesela Amerikalı şirketler Asya'ya açılmaya çalışırken bir tane temsilcilerini oraya gönderip o ülkeye açılmaya çalışıyorlar. Çünkü şey yapıyorlar, işte Amerika'da asıl ofis, oraya temsilci gönderip bir de uzaktan daha doğrusu bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama bizler gibi Türkiye'den çıkmış şirketler yurt dışında eğer gerçekten açılım gerçekleştirmek istiyorlarsa bu çok fazla kan, ter, gözyaşı ve dedikasyon gerektiriyor. Neden? Çok kısıtlı bütçeniz var. Aynı zamanda bir şekilde teknoloji, yazılım, Türkiye çok bir arada olmayan ne yazık ki şeyler, kavramlar maalesef. Bir Türk şirketinin yaptığı bir ürünü satıyorsunuz. Dolayısıyla bizim gibi girişimlerin bunu başarması için çok fazla dedike olması lazım. Benim şansım, biz 6 kurucu ortağız ve bir tanesi sadece büyümeyle ilgileniyor, bir tanesi müşteri başarı ekibinin başında. Bu iki arkadaş bütün dünyayı kapı kapı müşterilerimizi zamanında, şimdi artık biraz daha tabii delege ettiler, bir takım şeyleri gezip kendileri o ülkelerde yaşayıp aylarca kalıp takımı kurup Türk teknolojisini ihraç edebilmeyi başarıp bugünlere geldiler. Dolayısıyla o işler ne yazık ki özellikle Türkiye'den çıkan bir girişim olunca, her zaman dünyanın doğusundan çıkan bir girişim olunca çok kolay olmuyor. Bu arada Insider'ın kuruluş amacı da bu çok fazla kesişiyor. Onu da söylemek isterim çünkü bizim için çok değerli. Hani yine biraz önce de demiştik ya, her insanın bir varoluş sebebi var, her organizasyonun da bir varoluş sebebi var. Biz de Insider olarak bütün dünyaya Silikon Vadisi dışından da global yazılım şirketlerinin çıkabileceğini göstermek için çalışıyoruz. Insider'ın kuruluşundaki kuruluşunun geri planındaki o romantik sebep bu. Türkiye'de bence çok çok başarılı girişimler ve girişimciler var. Bence ekosistem çok daha fazla genişleyecek. Ama globallik tarafında ne yazık ki henüz daha istediğimiz seviyede değiliz. Bugün Türkiye'nin en başarılı e-ticaret siteleri de lokalde kalmış durumda. Maalesef öyle. İşte biz Insider olarak onun önünü açmaya çalışıyoruz. Bizim de kendimize yüklediğimiz misyon bu. Peki bundan sonrası için sizin hedefler nerelere geldi? Hani 2021'in şimdi ilk günlerindeyiz. Evet, bu yılı nasıl planlıyorsunuz? Evet,
2020'nin öncelikle en önemli hedefi şu. Asya'da ve Avrupa'da belli bir gelir seviyesine ulaştık. Son 200 seneden beri %100'e yakın büyüyoruz. Bir defa aynı başarıyı birincisi Amerika'da ve Brezilya'da, yani yeni ilk açtığımız pazarda gösterebiliyor olmak. Bu birinci hedefimiz. İkincisi, Avrupa'daki hızlı büyüyen ve büyümeye devam eden İngiltere gibi pazarlarımızın büyümelerini devam ettirmesi. Dolayısıyla aslında artık kendi sektörümüzde tüm dünyada, kendi sektörümüz ve onun dikeyinde tüm dünyanın en iyi ve en yenilikçi şirketlerinden bir tanesi olmak hedefimiz. Şu an zaten en son Gartner'ın da yaptığı rapora göre kendi sektörümüzde dünyanın en iyi 3 servis, daha doğrusu yazılım sağlayıcısından bir tanesi seçildik. Bravo. Teşekkür ederiz. Biraz rakiplerimiz büyük, Salesforce gibi, Adobe gibi böyle daha böyle büyük ama aynı zamanda yavaş şirketleri, pazarlama şirketleri, ama biz hepsinin içerisinden yeni bir teknolojiyle en global halimizde çıkıp en yenilikçi, en fazla gelişim sergileyen yazılım şirketi olmayı hedefliyoruz 2021'de. Bunu yaparken de özellikle her region'da çok iyi takımları bir araya getirmek çok kritik. Amerika'da şu an ekibimiz kuruldu bile. 3 kişiyle başladık. Muhtemelen sene sonuna kadar 22-25 kişi olacağız. Amerika'da Amerikalılar mı çalışıyor yoksa Amerikalılar. Genellikle her ülkede lokal insanlar var ama bir yandan da Türkiye'deki arkadaşlarımıza da yurt dışına gitme ve oralarda çalışma imkanı sunmak için Türkiye'den de arkadaşlar gönderiyoruz. Mesela daha yeni bir arkadaşımızı Brezilya'ya gönderdik. Dolayısıyla hedefimiz o komüniteyi de, çünkü biz kendimizi biraz komünite olarak adlandırıyoruz. O komüniteyi büyütmek. Şu an 500 küsur kişi olduk, 525. Herhalde sene sonunda 700'leri 800'leri göreceğiz. O çok güzel. Yaş ortalaması kaç oldu? Güzel soru. Geçtiğimiz sene yaş ortalamamız 28-29'du yanlış hatırlamıyorsam. Yaşınız biraz büyümüş sanki. Biraz büyüdü. Daha geçtiniz. Çünkü yurt dışında yeni iş aldığımız tabii bazı ülkelerde deneyimli arkadaşları aldık. Dolayısıyla biraz büyüdü ama bence hala genç bir şirket sayılabiliriz. Hande, bu kadar yaygınsınız. Bir taraftan da şunu merak ediyorum. Evet, yalnızca Türkler çalışmıyor ama kaç milletten insan çalışıyor? Ben biraz önce gezerken de dikkatimi çekti sanıyorum. Burada da yabancı arkadaşlar var. Aynen. 34 farklı milletten insan çalışıyor şu an Insider'da. O da çok bu arada anlamlı bence. Farklı kültürler. Evet, bazı ülkelerdeki insanlar ne yazık ki Türkiye'yi dahi bilmiyorlar. Hatta bizim hiç tanışmadığımız henüz daha insanlar var. Orada bizim Insider'ın çalışanı olarak ya da Insider ekibinden olan. Onların bir Türk şirketi için bu kadar uzak bir yerlerde çalışıyor olması çok bence duygusal ve anlamlı. Bilmiyorum, ben bugün duygusal bir günümdeyim ama bana çok öyle geliyor her zaman. Çok anlamlı. Hep özenirdik ya böyle yabancı şirketlere, işte Türkler olarak onlara girmeye, onlar da bir şekilde gurur verici bir şey. Evet. Ama tabii ki bence en önemlisi senin biraz önce söylediğin konu. Çünkü Türkiye'de başarılı olmuş şirketlerin globalde iş yapabiliyor olması, evet, girişimlerin oralarda aranılan şirket olması hepimiz için çok önemli. Türkiye'nin çok buna ihtiyacı var. Evet. Zaten yeni dünyada bunu söylüyor bize. Mutlaka bu noktaya gelmemiz gerekiyor. Bu kadar farklı kültürün izlerini taşıyan bir şirkette sizin yönetim alışkanlıklarınızı da biraz merak ediyorum. Çünkü çok farklı kültürlerle çalışıyorsunuz. Sizin için çok öğretici yanları vardır. Neler öğreniyorsunuz o yabancı arkadaşlarınızdan? Size neler katıyorlar? Yani böyle bir kültürle yaşayan bir şirket olmanın artıları neler? Bir de en zorlandığınız noktalar neler oluyor? En zorlandığımız noktalar aynı zamanda en büyük artılar oluyor. Çünkü en fazla öğrendiğimiz yerler oluyor. Çünkü bizler yani iyi girişimci miyiz bilmiyorum. Umarım öyleyizdir ya da hikaye öyle gidiyordur ama derler ki iyi girişimciler en fazla kendilerini zorlayan ve onlardan öğrenen kişilerdir. Biz de çok öğrendiğimizi düşünüyoruz. Neler öğrendik? Bir defa bir ülkede iş yapabilmek için o ülkenin kültürünü çok iyi biliyor olmanın çok kritik ve önemli olduğunu öğrendik. Örneğin Türkiye'de satış yapmakla Japonya'da satış yapmak arasındaki farkı söyleyeyim. Mesela Türkiye'de çok daha satışta insanlar heyecanlı, sizin hakikaten kendisine bir ürünün değer katması açısından heyecanınızı hisseden ya da onu görmek isteyen bir davranış biçimindeyken Japonya'da şu ses tonuyla bile konuşmak çok ayıp ve çok yanlış olarak algılanabilir. Ve yani karşınızdakini direkt korkutursunuz. Hani böyle şey gibi değil. Çok heyecanlı satışçı ama çok yüksek sesle konuşuyor. Keşke konuşmasaydı gibi olmaz. Hani ne oldu şimdi? Neden bu kadar yüksek sesle konuşuyor? Bir tehlike mi var gibi olabilir. Dolayısıyla ses tonunuz gibi operasyonel detaylardan tutun, kuracağınız ilişkinin nasıl olması gerektiğine kadar farklılaşıyor. Örneğin Avrupa'da ilişki kurmak bazen
satışta her zaman ilişki kurmak önemli ama hızlı ilişki kurmak dezavantaj olabilir. Çünkü o ilişki kurulduğu zaman işte belki çok hızlı angaja olduğunuz düşünülebilir. Ama mesela bazı ülkeler var, satışlar tamamıyla ilişkiler üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bunları bize bence öğretti. Bu kadar farklı ülkelerde çalışmak. Ben buraya gelmeden önce seninle ilgili böyle konuşurken ekip arkadaşlarıyla Insider'a gideceğiz dedim. Ve seninle ilgili böyle konuşurken iyi niyetli insanları işe alıyorum diye böyle bir açıklaman var. İyi niyet benim için çok önemli diye. Merak ediyorum gerçekten o ilk kıstaslar nelerdir? Ve mesela ben senin karşındayım. 26 yıllık bir gazeteciyim. Çok iyi niyetli ve vicdanlı bir insanım. Buraya gelsem görüşmeye bir şansım olabilir mi? Bu kadar genç bir şirkette. Yani sizin gibi çok değerli bir insan her zaman bence her yerde şansı olur öncelikle. Onu söylemek gerekir. Çok teşekkür ederim. İşin esprili tarafı ama gerçekten merak ediyorum. Bu gençler Insider'a girmek için neler yapmalılar? Hangi meziyetlere sahip olmaları gerekir? Bir defa yetkiliklere diyelim. Aynen. Bir defa öncelikle iyi insan olmaları gerekiyor. Çünkü iyi insan bence ülkesine olan borcunun farkındadır ve onu ödemek için ülkesinde kalan, ülkesini terk etmeyen insandır. Dolayısıyla iyi insan vicdanlı insandır. O vicdan sadece kendisine karşı değil, etrafındaki insanlar için bir şeyler yapabilme kaslarını aslında geliştirir. Dolayısıyla iyi insan olması lazım. İyi insan mücadelelerden bence şikayet edeceğine yılmaz. Dolayısıyla burada çok fazla mücadele var çünkü çok zor bir iş yapıyoruz. Kaynaklarımız az, dezavantajları teknoloji tarafında olan bir ülkeden bu işi yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi insan bunların hepsini yaparken şikayet edeceğine savaşa devam eder. Dolayısıyla o iyi insan başlığının altında çok fazla iyi özellik var. Dolayısıyla iyi niyetli iyi insanlar arıyoruz. Çünkü burada yaptığımız işin hep beraber yapmamızın en önemli sebebi yola çıkış sebebimiz diğer insanların da bizim yaşadığımız zorlukları yaşamadan en azından yaşasalar bile önlerini açmak için ya Türkiye'den de bu iş yapılıyormuş, Türkiye'den de global yazılım şirketi çıkıyormuş diye yeni mezun öğrencileri buna inandırmak. İkincisi gelişim motivasyonu. Gelişim motivasyonu öyle mükemmel bir şey ki bence o kafa yapısında olduğunuz zaman sadece işte değil yani sporda gelişim motivasyonu olması, her alanda oluyor değil mi? Aşkta gelişim motivasyonu olması, kendinizi geliştirmeye çalışmanız o ilişkinin içerisinde gelişim motivasyonu olan insanlar olması lazım. Bu ikinci kriterimiz. Üçüncüsü de aslında ne yaparsa yapsın yaptığı işte bunu iş olarak görmeyip hani bu var ya çok ünlü work and life balance, iş ve yaşam dengesi. O denge yerine bunu bir entegrasyon olarak görmeye hazır insanları buraya dahil etmek istiyoruz. Peki sen bunu nasıl kuruyorsun? Çünkü şunu da merak ediyorum. İşte bir tarafta Avustralya saati, bir tarafta Amerika saati. Hani ne zaman uyuyorsun, ne zaman kalkıyorsun? Yani bilgisayarla mı yatağa giriyorsun, nasıl çalışıyorsun onu merak ediyorum. Aslında şöyle, delege edebildiğim arkadaşlar sayesinde 6 kurucu ortak olduğumuz için iş bölümü yapabiliyoruz. O çok benim için büyük bir avantaj. Onun dışında şeyi yapıyorum yani o entegrasyon sayesinde mesela benim için arkadaşlarla vakit geçirmek demek Insider'da vakit geçirmek demek çünkü benim arkadaşlarım birçoğu burada. Ya da mesela bazen öyle bir duruma geliyoruz ki işte pandemide yapamıyoruz ama annemlerle görüşecek oluyorum. Annemler şirkete geliyor falan. Hani o yüzden bunların hepsini aynı anda tabii ki yapabilmenin bir bedeli var. Şu var mı sende peki mesela çok önemli bir görüşmeye giderken veya çok önemli bir yatırım için turlara çıktığınızda veya işte bir işe girmeyi düşündüğünüzde bir uğrun var mı? Nazara inanır mısın? Nazara biraz inanıyorum. Onu biraz işte önemli olan bu arada insanın hayatta derler ya neye inandığınız önemli değil. Hani bir şeye inanmanız önemli. Benim inandığım şey itibariyle işte o nazardan korunmak için dua vesaire onlarla ondan korunmaya çalışıyorum. Görüşmedeki herhangi bir görüşmede bu bir sizin yaptığınız röportaj olabilir ki eminim buraya gelmeden önce dakikalarca hazırlanmışsınızdır. Çünkü bu bunu gerektiriyor. Ya da bir topluluğa bir konuşma yapacağınız zaman belki 4 dakikalık konuşma için bazen 4 saat hazırlanmanız gerekiyor. Dolayısıyla bir hazırlığa en önemli, bir daha sonra görüşmeye en önemli hazırlanma yolu o görüşmenin kendisine hazırlanmaktır. O kişiyi tanımak, o kişinin background'una bakmak, o kişinin sevdiği şeylere bakmak ve oradan belki bir ilişki kurmak için ilk muhabbet başlangıç noktasını yakalamak, ihtiyaçlarını iyi anlamak. Dolayısıyla biz deriz ki her bir görüşmenin %90'ı hazırlıktır. Dolayısıyla da hazırlığımızı çok iyi yapıyoruz. Şunu merak ettim, özel hayat olabiliyor mu böyle bir koşuşturma içinde? Doğru zaman yönetimi ile
her şeye vakit ayırabilirsiniz. Yani şu aralar son birkaç haftadır biraz zorlaştı ama yoğunluktan kaynaklı. Normalde haftanın 3-4 günü spor yapabiliyorum. İstediğim zaman istediğim insanı görebiliyorum. İkisini aynı anda yapabilmenin de bir bedeli var. İşte o yüzden altta kalkmanız gerekiyor sabahleyin. Ama altta kalkıp spor yapmayınca ve yapamayınca ve kalkamayınca spor yapamadım demek bence, ya da yapamıyorum demek bence yanlış. O gelişim motivasyonu sizi istediğiniz şeyi bence yaptırıyor. Çok ödül geldi. Ne kadar güzel. Bu sene de 2020'de ödüller aldın. Evet, doğru. O Endeavor'ın verdiği ödül de önemli bir ödüldü. Doğru. Ve Türkiye'ye gelmesi açısından da seni çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gurur duyduk ve maalesef yine onu da hani Zoom toplantıda, Evet, online ne yazık toplantıda ki. öğrenebildik. Peki her girişimciye sorulan bir soru var. Yani hedef ne? Hani bu şirketi satmak exit mi? Yoksa daha farklı hedefler mi var? Siz nereye koşuyorsunuz? Yoksa bu yolda mı öğreneceksiniz siz bunları? Hani bu karşınıza ne çıkacak? Birincisi zaten hedef öncelikle bizim sektörümüz önemlidir. 100 milyon dolarlık bir gelir seviyesini aşmak önemlidir. Ondan sonra zaten halka arz da gelebilir. Ondan sonra işte exit de gelebilir. Bunların hepsi birer opsiyon. Ama biz şu an öncelikle Insider'ı o gelir seviyesine ulaşmaya odakladık ve bunun için işte her ülkede büyümeye. Dolayısıyla kimse hani exit olsun, IPO olsun vesaire diye düşünmüyoruz. Çünkü o seviyeye ulaştığımız zaman onların hepsi bir şekilde otomatikman gelecektir. Zaten, tabii. Ama işin duygusal tarafını sorarsanız, yine hep ayırdım ya, bir duygusal tarafı bir de somut tarafı. Insider artık Türkiye için çok temsili bir yapı. Yani Türkiye ve Türkiye ekosistemi bir yazılım hikayesinin globale gitmesi hikayesini ilk kez bu kadar büyük çapta yaşadığı için, yani ülke olarak büyük çapta yaşadığı için şu an artık böyle biraz siyasetçi gibi olacak ama Türkiye Insider demek. Yani Türkiye ekosistemi için çok önemli. Çok önemli. Dolayısıyla bizim Türkiye ekosistemine, bize Allah sağlık ve başarı verdikçe bu şeyi yaşatmamız lazım. Yani Insider bugün milyar dolarlık şirket olur, yakınız zaten. Ama hani bu hikaye milyar dolarlık bir şirket olup ondan sonra satılmak mı yakışır? Yoksa? Galiba öyle hissetmiyoruz. O yüzden halka arz belki daha iyi bir seçenek olabilir. Öyle hissediyoruz. Yani ne olursa sonra belki billion değil, couple of billion'ı görebileceğimiz, yani birkaç milyar dolarlık bir şeyi görebileceğimiz, belki halka arza gidebileceğimiz bir hikayenin daha iyi tüm bu hikayeyi taşlandıracağını düşünüyoruz. Biliyorsun ben de ekonomi, iş dünyası takip ediyorum. Biraz olsun girişimciliği takip Tabii ediyorum. ki. Çevreciyim, kadın haklarını savunuyorum. Evet. Onun için sana böyle birazcık esprili sorular Bu sormak arada istedim. tabii ki biz de sizi çok saygıyla takip ediyoruz ve çok severek takip teşekkür ediyoruz. ederim, çok sağ Yıllardan ol. beri. Bence o çizginiz de çok bence çok çağdaş Türk kadınında yansıtan bir çizgi. Ben de onu söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Sana şöyle sorular soracağım. Ekonomiden böyle zor bir soru. Bir ekmek ne kadar biliyor musun? Daha geçen gün arkadaşlarla konuştuk. 1,5 TL. 750. Okey, tamam. Sevgili yönetmenim biraz tüyo verdi. Yani bunları bilmememizin sebebi yani ekmekle buralar çok şeyimiz olmamız, çok beyaz ekmek yememiz. İşin gerçekten böyle esprili bir tarafı. Sen evde çöplerini ayırabiliyor musun? Mesela ben bunun için büyük bir emek sarf ediyorum. Ne kadar zor bir şey ama yapmaya çalışıyorum. Ben bunu ayırıyorum. Bu çok bence değerli ama şöyle değerli. Japonya'da özellikle hani gelişmiş dünya ülkelerinde bu ayırma işinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar dikkat ettiklerini her yerde fark ettiğimden ve sonra onun üzerine birazcık böyle araştırma yaptığımdan onun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bir de sağ olsun bizim site de bunun için imkan sağlıyor. İşte bir plastik ve şeyler için, bir de normal dönüşmeyen şey için var. Ama en önemlisi Insider'ın sosyal sorumluluk ekibinin yaptıkları görmüşsünüzdür belki. Evet, dikkatimi çekti. Her odada biz her çöpümüzü birincisi ayrıştırıyoruz. Öyle, çok güzel. İkincisi kağıt, kesinlikle kağıt, bardak vesaire kullanmaya dikkat ediyorduk. Pandemiye kadar, pandemide mecburiyetten bir süre kullanacağız, bir süre. Dolayısıyla sosyal sorumluluk ekibimiz o konuda çok hassaslar. Yeşil ofis yapmaya çalışıyorlar Insider. Biliyorsun işte kadınlar yönetimde çok fazla yoklar. Dünyada da 200'ün üzerinde ülke var. Kaç ülke kadınlar tarafından yönetiliyor? Bir fikrin var mı? Yani tam rakamı tabii ki bilmemekle birlikte %5 ila %10'u herhalde sadece kadınlar tarafından yönetiliyordur. O da işte 10'una 15'ine maksimum. 22'ymiş 22. bu aralar. İşte ben hep temennimiz o ki daha fazla kadınlar yönetsinler. Çünkü şu pandemi döneminde şunu gördük. Kadınların yönettiği ülkeler bu pandemiyi bile daha az hasarla geçiriyorlar. Böyle bir farklılık yaratıyorlar. Olabilir. Peki iyi bir eğitimin var ve o eğitimi farklılaştırma konusunda çok büyük başarı gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden de şunu da sormak istiyorum sana. Milli Eğitim Bakanı olsaydın veya Milli Eğitim Bakanlığı'na danışmanlık verseydin, şu andaki öğrencilerin müfredatına hangi dersi sokmak isterdin? Çok güzel. Tabii ki de her okulda, gerçi biraz girmeye başladı
matematiği bildiğim kadarıyla ama kesinlikle ve kesinlikle kodlama ama çok erken yaşlardan. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Mühendis olsunlar diye ya da yazılımcı olsunlar diye kodlama sokmazdım. Kodlama dediğimiz şey bir öğrencinin ya da bir çocuğun algoritmik düşünme yapısını, analitik düşünme yapısını çok geliştiren bir şey. Bunları geliştirebilmesi için anaokulundan itibaren kodlamayı çok yoğun bir şekilde ama yoğun bir programla hayatlarına sokardım. Tekrar söylüyorum, yazılımcı da mühendis olmaları önemli değil ki olsalar ne kadar güzel. Bir gün her şirket bir yazılım şirketi olacak ve dolayısıyla hepsinin onun parçası olması çok daha potansiyel, muhtemel olur ama bence onu öğrenmeleri hayatlarına hem analitik tarafta hem de bir takım kararları verirken çok değer katar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Tüm bilgiler için. Estağfurullah. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de evet, yeni teknolojilerde bu kadar genç bir şirketin olması, yazılım konusunda bu kadar öncü işler yapmanız ve bunun başında da gerçekten de bir kadının olması hepimize çok gurur veriyor. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben takip etmeye devam edeceğim. Sağ olun. Bize zaman Size. ayırdığın için çok sağ ol. Çok İyi sağ ki olun. varsın.